Olayın kendisi çok ciddi ama sonu hakikaten komik. Evet, yıl 1983, Fransa'nın desteklediği Çad hükümeti kuvvetleriyle Libya'nın, Kaddafi'nin desteklediği GUNT örgütü birbirlerine girmiş Sahra Çölü'nde. Ne diyeceksiniz, ne için? O bölgedeki magnezyum yatakları için tabii ki. Bu savaşın ilginç taraflarından biri, herkes resmi hükümet güçleriyle olayı takip etmeye giderken ben ve iki yabancı arkadaşım Libya tarafından GUNT örgütüyle bu savaşa tanık olmaya gittik. Gariptir. Önce Libya başkent Trablusgarp. Ardından orada bir uçağa bindik. Libya'nın güneyinde uçak bir sınır kentine geldi. Ve Çad'ın o döneme kadar ki liderlerinden, komutanlarından biri olan General Jogo bize katıldı. Birlikte Çad'ın içinde tam Sahra'nın ortasında bir kente, Fayalarco'ya indik. Amaç Libya'nın desteklediği güçlerin önde olduğunu ve Hisenabre'yi devireceğini anlatmaktı. Biz bunları yaparken uçak çok eski bir C-130. Klima sistemi çalışmıyor. Yeryüzünde ısı 45-50 dereceyken yükseldiğimizde neredeyse eksi 30-40'lara ulaşan bir hava değişimi. Tabii burada alüminyum folyolarla kendimizi ambalajladık. Soğuğun etkisini azaltmak için. O zamanlar fazla sakalım yoktu ama sakallarımın buzlandığını bile hissediyorum. Bütün bunları yaparken General Jogo bizi o gün ele geçirdikleri bir köye götürmeye karar verdi. Uçağımız giderek C-130 böyle bizim kerpiç evlerin olduğu köylerden benzeri bir köye doğru alçalmaya başladı. Uçak alçaldı. Ben kokpitteyim. Tabii o zamanlar video kameram yok. Fotoğraf makinem var sadece. Jogo havalar atıyor. İşte ben yakında bu bölgelerin hepsini kurtaracağız. Özgür Libya'nın özgür Çad'ına kavuşacağız derken o alçaldığımız toprak pistte birdenbire bir Land Rover üzerinde bir Duşka. Rusların uçak savar silahı bizi ateş etmeye başladı. Birdenbire ben kokpitteyim. Tabii makinamla ne çekilir çekilmez. Yani elindeki makinelerle bir şey çekme imkanı yok. Bir anda soldaki motorun isabet aldığını pilotlardan öğrendim ama pilotlar Almandı. Doğu Alman üstelik. Uçak vuuu dedi ve birdenbire o pilotlar benden, çünkü bulunduğum yerde bir kocaman kutu vardı. Kutuyu açmamı istediler. İçinden bir harita üzerinde D12, hiç unutmam. D12 yazan bir harita istediler. Haritayı buldum. Yani uçak diye bir taraftan manevra yapıyor. Motordan dumanı ben bile görmeye başlamıştım. Pervaneli motor. Birdenbire uçak tek motorla turunu yaptı. Hızla o D12 içinde bir yer belirlendi. Ve gariptir. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların gizlemiş olduğu bir pist. Çelik pist. Çölün kumları üzerinde. Ve oraya doğru gittik. Alçaldık. Bir mecburi iniş yaptık. Biraz fazla hoplamalı. Bu iniş yapıldı. Biz orada geceyi geçirdik. Uçağın içinde işte hayatta kalmamıza, gerçek anlamda bir survivor'ı yaşamamıza olanak veren imkanlarımızı zorladık. Alman pilotlar merkeze haber verdiler. Ertesi gün bize bir helikopter gönderilip bizi kurtardılar. Güzel bir olaydı ama bu arada ilginç bir şey. Bu olayı izleyen aylarda savaş büyüdü. Hatta gariptir. Bu savaşa Lübnan'da Velid Can Bolat'ın, evet Dürzilerin meşhur Hizb-i Takaddum-i İştiraki, yani İlerici Sosyalist Parti'nin milislerinin aralarında Türkler de olduğunu, katıldığını öğrendim. Çoğunun Sahra'da öldüğünü, hayatlarını kaybettiğini de sonradan duydum. Evet, bu 1983'teki savaş. Ben de böyle anılarla, dünya basınında yer alan fotoğraflarla yayınlandı. Aradan geçti 5 yıl. Kuveyt'te Dünya İslam Zirvesi yapılıyor. İslam ülkeleri zirve toplantısı. Kuveyt'te o zamanlar öyle zengin ki anlatamam. Yani 4 dolar bir Kuveyt dinarı ediyor. Ve Kuveyt dünyaya adeta meydan okurcasına bütün dünyanın gelişmiş silah sektörlerinden aldığı silahları bize bir şovla göstermeye çalışıyor. Yani Fransızlardan aldıkları Mirage'lar, Ruslardan aldıkları MiG'ler, Amerikalılardan aldıkları F-16'lar, akla gelecek her şey. Bir resmi geçit töreni yapılırken bütün bunların ardından İslam ülkeleri zirve toplantısı yapıldı. Akşam dünyadaki bütün İslam ülkeleri zirve toplantısına katılan liderler, onların katıldıkları toplantı salonundayım. Herkesi teker teker çekerken birdenbire o Çad'ın
Cumhurbaşkanı İhsan Abre ile karşı karşıya geldim. Tanıyordum adamı çünkü düşman kuvvetleriyle beraber gittiğimde merak edip bakmıştım fotoğraflarına. Önüne eğilip fotoğrafını çekerken Fransız'a sordu, hangi ülkedensiniz dedi. Ben Türk olduğumu söyledim. Ne güzel dedi. Siz dedi yardımcım arayacak, hangi otelde kalıyorsunuz? Kendisine otelin ismini verdim. Hakikaten akşamleyin biri geldi. Kendisine fotoğrafları teslim ettim. Ertesi gün biz makinelerimizi ayarladık. Kuveyt'te yeni yapılacak bir atraksiyonu izlemek üzere hareket ederken birdenbire biri belirdi. Bay Aral dedi, buyurun dedim. Devlet başkanımız çektiğiniz fotoğrafları çok beğendi. Sizi ÇAD'a çağırıyor dedi. Ha, ne kadar güzel bir davet dedim, sağ olun. Daha önce gittiniz mi hiç dedi ÇAD'a. Evet dedim, ÇAD'a gitmiştim bir kere. Ne zaman dedi? 1983. Ben dedi o zamanlar hiç Türk hatırlamıyorum gazeteci olarak. Ben dedim ama savaş sırasında gittim. Ha öyle mi dedin? Nereye gittiniz? Libya üzerinden General Jogo'nun uçağıyla beraber önce Fayalarjo, sonra Abeşe. Abeşe'ye gitme imkanınız yok dedi. General Jogo'nun uçağı mı dedi. Evet dedim. O uçak dedi piste indiğinde pistin üzerinde bir Land Rover gördünüz mü Duşka'yla ateş eden? Evet dedim, onu hatırlıyorum. Onu ateş eden bendim dedi. Birden böyle kaldım öyle. Yani az daha bizim uçağın içindekilerle beraber hayatımızı sonlandıracak kişi beni kendi ülkesine davet eden ve İhsan Abre'nin ÇAD Devlet Başkanı'nın yardımcısı olmuş. Evet, bu olaydan sonra gariptir. O ÇAD daveti ne yazık ki olmadı. Çünkü onları devirmeye kalkan bir örgütle beraber neredeyse tepelerine inen pozisyondaymışım. Bekledim ama o günden sonra ÇAD'a gidemedim. Yeni videolardan haberdar olmak için lütfen kanalımıza, Coşkun Aral YouTube kanalına abone olunuz. Bu arada arzu ettiğiniz bölümlerimiz varsa geçmişte hatırınızda kalan veyahut da çok merak ettiğiniz ülkeler, bölgeler varsa bize mutlaka beğenilerinizle beraber bildiriniz. Teşekkürler.